Selamlar hepinize. MSI 2025 ana grup aşaması ön değerlendirmesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Play'ini değerlendirmiştik. Play'inden oynayacak 4 takımımızın 2 tanesi ana grup aşamasına kalacak. Ve buradaki 6 takımın yanına dahil olacak. Bu 6 takımla beraber de o ikilinin gelişiyle totalde 8 takım MSI'nin ana turnuvası olacak. MSI'nin içerisinde ne olacak tabi? Ana kısımda Best of 5. Full baştan sona Best of 5 winner ve loser bracket'lı sadece serilerden oluşan, bazı günler iki seri, bazı günler tek serilerin oynandığı günler olacak tabii ki. Play'in 27 Haziran'da başlıyor. Ana grup aşaması da birkaç gün sonrasında başlayacak. 2 Temmuz'da başlayacak. Play'in zaten kısımları. Onları değerlendirdik zaten. Şimdi ana grup aşamasında kimler var? Kuzey Amerika'dan LTA North'tan FlyQuest var. Çin'den Anyone's Legend var. APAC bölgesinden LCP'den CFO var. LEC'den Movistar Koyu var. Bunların hepsi birinci oldular bölgelerinde. Ve First Stand'i kazanan LCK olduğu için LCK'in ikinci seed'i de burada ana grup aşamasından başlıyor. LCK'in ikinci seed'i T1, birinci seed'i de GNG olarak turnuvaya katılacaklar. Şimdi ilk olarak LTA North temsilcisi, eski adıyla LCS temsilcisiyle başlayalım. Neden adına LTA North yaptılar onu bilmiyorum. Yani LCS North, LCS South falan yapsalar niye olmazdı bilmiyorum. Adını değiştirmek bana tuhaf geldi ya. Bir türlü alışamadım ama neyse. LTA North temsilcisi FlyQuest. Bunların üst koridorunda BVP ormancısı Inspired. Orta koridorunda Quad var ki isim olarak muhtemelen en az bilinen ismi bu takımın. O bot lane'de de Masu ve Busuyo ikilisi var. Şimdi iki tane yerli yetenekleri var. Bunların tamamı bot lane'de. Tabi diğer parçalardan da yerli sayılanlar falan filan oldu. Neyse. Şimdi FlyQuest'ın nasıl bir oyun stili var? FlyQuest aslında özellikle haritanın üst tarafına counter pickleriyle bilinen bir takım. Burada tabii BVPO'nun ve bence Quad'ın ekstra gidebildiği piklerinin olması, BVPO'nun genelde koridor yenmeye odaklandığında yenebiliyor olması gibi artılar da var. Tabii bu bir yandan da elinizde Inspired var. Hani dünyadaki en iyi junglerlardan biri. Bence batıdaki en iyi jungler şu anda. Özellikle bu mevsim Razork'un düşüşüyle falan onları da ele alınca. Öyle bir jungler'ınız olduğu zaman doğal olarak ona alan açmak için, ona özgürlük sağlamak için hamleler de yapıyorsunuz. Çok da doğal karşılıyorum bunu. Şimdi nasıl bir yoldan geldi FlyQuest? İki kere Cloud9'ı yendiler. Biri Winner Bracket'ta, biri de büyük finalde olmak üzere. İkisini de 3-2 yendiler. İlk seride işler aslında çok istenilen şekilde başlamış olmasına rağmen yani daha iyiye gidebilirdi. Daha hızlı kapatabilirlerdi. Fakat ikinci seride olaylar tam istedikleri gibi gitmedi. İkinci seride 2-1 geri düştüler. Oradan comeback attılar. Ama serilerin geneline baktığımızda ben şunu gördüm serinin özelinde. Bu iki serinin ikisinde de yani Cloud9'a karşı. Özellikle Quad'ın iyi bir performans gösterdiği her maçta ciddi anlamda fark yaratıyorlar. Yani Quad etkili olduğu anda olaylar çok değişiyor. Çünkü bence belli oranda BVPO'dan ne alabileceklerini, BVPO'nun ne üretebileceğini biliyorlar. Inspired'da görece istikrarlı ve görece üretken bir oyuncu olduğunu da söyleyebiliriz ama maçların hepsinde ortak özellik Quad'dan geçiyor. O yüzden ben turnuvada da benzer bir şekilde rakiplerin Quad'a ekstra önlem alacağını düşünüyorum. Çünkü burası hani MSI sadece tek rakiple karşılaştığınız bir turnuva aslında. Bir günde sadece bir rakiple karşılaşıyorsunuz. Ertesi gün başkası gelebilir. O günün problemi. Ama o gün karşınıza hangi rakip geliyorsa direkt olarak ona hazırlanmak zorundasınız. Ve e, Cloud9 mesela FlyQuest'e karşı bunu iyi yaptığını gösterdi bence. Yani Cloud9'ın özellikle mesela şeyi çok rahat durdurdukları maçlar. Şu maç çok güzel bir maçtı bence örnek olarak. Final serisinin 3. maçında. Inspired, BVPO ve Quad üçlüsünü kopardılar. Hani ben az önce bahsettim ya Quad'ın performansı çok önemli diye. Quad'ın performansı neden önemli? Çünkü Inspired ve BVPO tandeminden zaten çok büyük üretim sağlıyor FlyQuest. Ama bunu koparmanız gerekiyor. Bunu koparabilmek için çok ekstra şeyler yaptı Cloud9 serinin 3. maçında. Yapmış yani. Maç oynanalı 2 hafta falan oldu herhalde. Gerçi daha az olmuş olabilir. Bir hafta oldu sanırım. Neyse. 2 hafta bir önceki seriydi. Ama bunu yapamadığınız zaman olaylar tamamen Quad'a kalıyor. Ben bot lane'in iyi bir bot lane olduğunu düşünüyorum FlyQuest'in ve bu turnuvada tepedekilerle rekabet edebilecek bir bot lane olduğunu da düşünüyorum. Yani tabii şöyle bir şey var abi karşılarına çok sert bot lane. Ya karşılarına gelecek en kötü bot lane'in Supa Alvaro ikilisi olması ihtimali var. Ki ne kadar iyi bir bot lane onlarda.
Gerçi Dogo Kayving'den iyi olabilirler, bilmiyorum. Bakarız şimdi onları. Hepsini değerlendireceğiz tabii de. Yani zorlanacağı yer FlyQuest'in bot olabilir. Ama bu turnuvanın yapısıyla alakalı. FlyQuest'i yenmek isteyen takımlar bence quad'ı kitlemeye oynamalılar. FlyQuest'in de ne yapıp edip BBPO Inspired arasındaki bağı, o tandemi, yani BBPO Inspired quad arasındaki tandemi kopartmaması lazım. Rakiplerine müsaade etmemesi lazım. Geçelim Çin birincisine. Anyone's Legend'a. Anyone's Legend LPL'i birinci olarak bitirdi. Koridorda Flandre, ormanda Tarzan, orta koridorda Shanks, alt koridorda da Hope ve Kael ikilisi var. Çok iyi bir performansla geldiler. Zaten kış mevsiminde de final oynamışlardı ama kış mevsiminde kazanamamışlardı finali. Bu mevsim kazanmayı başardılar. Normal sezonda zaten ikinci bitirmişti Anyone's Legend tarafı. İki kere onlar da BLG'yi yendiler. Aynı Cloud9 hem Winner Bracket'ta hem de büyük finalde yendiği gibi. Aynı şekilde onlar da hem Winner Bracket'ta hem büyük finalde BLG'yi mağlup ettiler. Ve bu serilerin ikisinde de aslında yükselen bir performansı vardı. Anyone's Legend'la alakalı şunu söylemek gerek bence. Özellikle biraz daha, yani daha deneyimli diyebileceğimiz oyuncularından, işte Flandra'dan, Tarzan'dan falan çok büyük faydalanıyorlar. Yani onlar çok büyük katkı sağlıyor. Ama takımın deneyimsiz isimleri Shanks ve Kael onlarla beraber seviye atladı. Hiç yerlerinde saymadılar. Ve zaten kilit noktalardan bir tanesi bu. Şimdi Anyone's Legend'ın sezon boyunca oyun stilinde şöyle bir şey vardı, artı yönlerden bir tanesi. Ana sürükleyicileri hep Tarzan'dı. Ana bitiricileri hep Hope'tu. Ve diğer parçalar, yani Flandre, Shanks ve Kael, bu oyuncuların, bu ikilinin rahat hareket edebilmesini sağlamakla görevlilerdi. Kael işte yeri gelince Enchanter oynuyordu sırf laning'i kazanabilmek için, Hope daha fazla kaynağa sahip olsun diye. Flandre, Tarzan'ın carry oynaması gereken maçlarda baskıyı göğüsleyecek adam oluyordu. Tarzan'ın carry oynaması gerekmeyen yerlerde ondan açılabilecek hasar açığını kapatıyordu. Shanks de tamamen Tarzan'a özgürlük sağlamak için vardı. Fakat bu oyuncuların hepsi bu ana Tarzan ve Hope denkleminin içerisinde kendilerini çok geliştirdiler. Yani Shanks ona alan açmak için oynayan bir oyuncudan, öyle başlamış olmasına rağmen, stil bu olmasına rağmen, plan da bu olmasına rağmen bundan daha fazlasını yaptı. Flandre görünenden daha, ya benim gözümde Flandre kariyerinin en iyi yılını oynuyor şu ana kadar. Ve çok uzun bir kariyeri var Flandre'nin. Zaten turnuvadaki en yaşlı oyunculardan bir tanesi aynı zamanda. 98'li zaten. Şimdi 98'lilere de yaşlı demeyelim yani. 27-28 yaşındalar ama gene de yani Flandre çok uzun süredir League of Legends'ın içerisinde ve bence kariyerinin en iyi sezonunu oynadı. Tabii ki bu açtıkları alan Tarzan'a çok fazla özgürlük de sağlıyor. Sağlarsın da çünkü kazanıyorsun öyle. Bu takım bence turnuvanın hala favorisi değil. Sonuçta hani buraları çok oynamayı bilen bir T1 ve son şampiyon Genji var ki ikisi de istim üstünde geliyor. Onları da zaten değerlendireceğiz. Ama birilerine pislik çıkartıp bir anda bir ritim bulup yakalayabilir. Haziran ayında da zaten çok seri oynadılar. Çok formda geliyorlar. Takım çok bir arada geliyor. Yani eğer bu sezon LPL'i hiç takip etmediyseniz biraz açıp en azından final serisine bir bakın. Anyone's Legend'la alakalı. Hani bir fikriniz olsun ne yapıyorlar diye. Ama hiç takip etmediyseniz şunu söyleyeyim. İsmen tanınmıyor olsalar bile, kulübü ismen tanımıyor olsanız bile çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim bu takımın. Umarım o performansla gösterirler. LPL'de gösterdikleri performansla gösterirler. First Stand'deki Top Esports gibi olmazlar diyorum ve Flying Oyster'a geçiyorum. Flying Oyster APAC Ligi'nin şampiyonu. APAC Ligi kalabalık bir lig. Bu ligin durumundan çok bahsettim ben tabii ama takımın, yani ligin zaten playoff'larını göreceksiniz. 3 tane Vietnam takımı var, 2 tane Tayvan takımı var. Bir tane de şey var. Japonya takımı var. Şimdi durum zaten böyle bir lig. Yani lig karışık bir lig. Başka liglerden takımların oynadığı bir lig. Çok da önemli bir şey bu. Ortam bence bu. Ki ligin tamamı böyle. Yani bir de şeyi var. Davetli grubu var. Hani bu davetli grubu da öyle kafalarına göre davet edilmiyor. Diğer bölgelerden davet geliyor. Bir tanesi de Avustralya ekibi ama şey bir davet o. Diğer bölgelerin kendi ligleri devam ediyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte futbolda mesela Süper Lig oynanıyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan filan diyelim. İşte ilk üçlüğünden iki tanesini bu lige davet ediyorlar. Sonra bu ligde mesela şöyle bir ortam oluyor ligin içerisinde. İşte Atletico Madrid geliyor İspanya'dan. Ne bileyim İngiltere'den Chelsea, Liverpool geliyor falan. Öyle ortak bir ligde oynuyorlar. Yani şey değiller.
Kendi liglerinde oynamıyor değiller. Partner takımlar burada. Yani Flying Oyster, GUM, SoftBank, Hawks ve Talon buradalar kalıcı olarak. Kalan dörtlü değişebiliyor. Öyle bir ortamları var. Öyle düşünebilirsiniz yani. Biraz işte eski Euroleague sistemine falan da benziyor. Neyse. Ama rekabeti çok yükselten bir lig orada, o aşikar. Yani burada ciddi anlamda bir rekabet var. Oyun seviyesi de iyiye doğru gidiyor. Ve Flying Oyster da buranın şampiyonu olarak geliyor buraya. Zaten First Stand'de de onlar katılmıştı. Ve First Stand'de millet çok sevmişti onları. Neden? Çünkü klasik basit bir stilleri yok. Görece yani çok ismi tanınmayan oyuncuları olmasına rağmen, ki mesela Honkyu bu konuda çok iyi bir örnektir. Çok ismen bilinen oyuncuları olmamasına rağmen oyun seviyeleri yüksek. Üstteki takımları rahatsız edebiliyorlar. Ve Junce gibi bir yıldıza sahipler. Şimdi bunların hepsi pozitif yönler. Tabi biraz Dogo'nun kefaret arkı da oluyor aynı zamanda. Yani çok büyük potansiyel gözüktü. LPL'e gitti. LPL'e gittikten sonra o potansiyelin altın, yani onu dolduramadı. Tekrar geri döndü ülkesine ve ülkesine döndükten sonra daha iyi oynuyor. Şimdi bu takımın en deneyimli oyuncuları Junce ve Kaiwing. Kaiwing zaten hani yıllardır hep bu bölgeden uluslararası turnuvalara gelen bir support. Hep de buralarda. Ama bu takımın önemli yönlerinden bir tanesi de iki tane toplarının olması. Ve ikisini de düzenli olarak kullanıyor olmaları. Yani Winner Bracket'ta Driver 3 kere, Rest 2 kere oynamış. Büyük finalde Rest 3 kere, Driver 2 kere oynamış. Şimdi bayağı da düzenli değiştiriyorlar. Rest genelde onların güçlü taraf oyuncusu. Counter pick atmak istedikleri pozisyonlarda ya da first pick'ten güçlü pick almak istediklerinde Jace gibi Rest'i oyuna sürüyorlar. Driver da genelde onların weak side oyuncusu. Yani zayıf tarafa göndereceklerinde plan öyle olduğunda öyle bir plan şeyleri var. Driver'la giriyorlar maça. Tabii bu biraz ellerini belli ediyor mu? Ediyor. Rakipler buna cevap verebiliyor mu? Hayır. Yani sonuçta kazanmaya devam ediyorlar bu şekilde. Ve biraz da şeyi de bozuyor. Bu arada sürpriz şeyleri oluyor. Mesela Rest'in final serisinde bir tane iyi bir kısantesi var mesela. Hani weak side'a göndermek istediklerinde driver giriyor değil mi? Ama Rest de bunları da yapabildiği için ekstraları da var. Olay ama Honkyo'da bitecek. Çünkü Honkyo çok deneyimsiz, çok genç bir oyuncu. Zaten First Stand'de ilk kez uluslararası sahneye çıktı. Bu takımın en küçüğü zaten. Hatta turnuvanın en küçük oyuncularından biri. 2007'li. Ve biraz da rakipler ona da saldırıyorlar. Yani kendi liginde de saldırıyorlar rakipler ona. Kalan hiçbir taraftan hiçbir şüphem yok benim. Bu takımın iyi olacağını da düşünüyorum. En azından rekabetçi bir oyun oynayacağını da düşünüyorum. Tabii ki First Stand'a kıyasla çok daha sert rakipler var burada. Orada yani Hanwha Life ve rezalet bir test vardı. Hanwha Life tek başına oyun oynadı ve eforsuz kazandı yani. Burada daha fazla Hanwha Life seviyesinde takım var. O yüzden burası daha zor olacaktır. Ama benim merak ettiğim soru şu. Play'in kısmında da bahsetmiştim bundan. APAC Ligi en iyisinin seviyesini geçti mi? Soru bu. Bence zaten tepedekilerle alttakiler arasında ayrı bir yarış olacak. Yani bu turnuva MSI, LCK ve LPL kendi arasında bir yarış içerisine girecek. LCK mi LPL mi daha iyi diye. Şu anda LCK daha iyi gözüküyor. Görüntü o yönde en azından. Kalanlar da kendi arasında bir yarışa girecek. Yani en iyisi APAC ve LTA North kendi arasında bir yarışa girecek gibi gözüküyor. Eğer ki bu alttaki takımlardan herhangi bir tanesi bir LCK veya bir LPL takımını aşağıya alabilirse, yani top 4'ün içerisinde onlardan biri kalabilirse bence biraz ispatlı olacak. Bu takım Flying Oyster hızlı oynayan bir takım. Çok fazla oyunu yavaşlatmıyorlar. Çok fazla fight oluyor oyunlarında. Ama bu fightları öyle kafaya göre random seçen falan bir takım değiller. Eski LPL tiplemesi değil ki, zaten eski LPL tiplemesinde bir yer kalmadı artık. LPL de artık çok ne yaptığını bilerek planlı projeli fight yapıyor. Eski LPL tiplemesi değil. Flying Oyster eğlenceli bir takım olacaktır. Turnuvada takip etmenizi öneririm. Gelelim Movistar Koi'ye. LEC şampiyonu oldular onlar. Mervin Elio'ya, Jojopion, Supa ve Alvaro ile oynuyorlar. Bence takımın en güçlü yönü bot lane'i. Çok iyi bir bot lane'i var. Yani hem Supa çok çok iyi bir carry. Gerçekten çok iyi bir taşıyıcı. Nerede ne zaman girmesi gerektiğini, nasıl vurması gerektiğini falan çok iyi biliyor. Hem de Alvaro çok iyi bir engage support'u. Evet, Enchanter pek oynamıyor. Hatta hiç oynamıyor. Ama bu takımın Enchanter oynaması da gerekmiyor zaten. Yani illa bir Enchanter oynamak istediklerinde Ivern oynuyorlar jungle'da, öyle söyleyeyim size. Ama hiç oynamıyorlar. Çünkü takımda biraz bu işleri Alvaro'nun üstüne vermek istediler. Geçmişte Elioya'nın bulunduğu takımlarda, ya bu takım işte Mad Lions'ken veya Mad Lions koyuyorken falan Elioya'ya kalıyordu bu işler. Ve Elioya bazen hakikaten karar verme mekanizmasını su kaynatıyor. Canyon gibi bazı kötü kararları oluyordu. Bu işi daha çok Alvaro'ya verdiler. Ve Alvaro'ya verdikten sonra Alvaro bu işi çok iyi yaptığı için Elioya da daha özgür oldu.
Elio'ya kendisinin iyi yaptığı erken oyun kontrolüne, harita dominasyonuna daha çok önem vermeye başladı. Ve Elio'nun performansı da arttı. Yani bu üçlü ana şeyi aslında bu üçlüden geçiyor. Movistar Coin. Ana oyun kurgusu. Şimdi Jojopium ve Mervin bunun tamamlayıcıları durumda. İkisi de aynı FlyQuest gibi çok fazla counterpick kullanan ikililer. Mervin özellikle mesela işte top lane'de ekstradan oynadığı Varus'la falan da fark yaratıyor. Jojopion quad gibi mid lane'de de ekstra picklere gidebiliyor. Ve bu ikilinin aslında pozitif yönleri yani büyük oranda bununla sınırlı kalacak MSI'de. Kendi liglerinde 1v1 olarak yer yer üstünlük kurdukları, yer yer kaybettikleri durumlar oluyordu. Ama yani Mervin'de, Jojopyun'da gelip burada işte Flandra, Shanks'e, Kinchov'ya falan üstünlük kurmayacak. Olmayacak öyle bir şey yani. Olamayacak daha doğrusu. Deneyecekler de olamayacak yani. Zaten olamaması da gerekiyor. Olursa Movistar Coin final oynayacak çünkü öyle bir durum var. Çünkü kalan parçalar gerçekten kafa kafaya oynayabilecek seviyedeler Asyalılarla. Ama Jojopyun ve Mervin'den böyle bir bireysel performans almalarını hiç beklemiyorum. Movistar Coin bence iyi bir takım. Ben oynadıkları oyunu beğeniyorum ve 2 mevsimdir gelişerek de geliyorlar. Tesadüfen en iyisi şampiyon olmadılar. Normal sezonu her ne kadar süper geçirmeseler de playoff'ta üzerine koyarak geldiler ve bu kadro sinerjisi yüksek bir kadro. Uzun süredir bir arada oynayan bir kadro. Ana grubu. Aslında şimdi takımlara baktığımız zaman yani son 3 takımımızın hatta bence son 4 takım yani Flying Oyster'ı da burada dahil etmek lazım. Hatta FlyQuest'ı da dahil etmek lazım. Yani bu takımların şimdi G2 arada oyuncu değişikliği yaptı değil mi 2 tane ve oyun kurgusunun önemli olan şeyleri kırdı. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı takımlar vardır. Oyuncu değişiklikleri çok az etkiler. Çünkü sen ana planının etrafında bir şey değiştirmişsindir. Mesela Movistar Co'yu öyle. Ana kurgusu zaten Elio Supo Alvaro üzerindendi. Frescovi'nin gidip Jojopi'nin gelmesi senin oyunun kurgunu, sinerjini o kadar etkilemiyor. Veya aynısı Genji için geçerli. King Canyon Chovy üçlüsünden kurulmuştu zaten. Bot lane'in değişmesi çok bir şey değiştirmedi. T1 için de geçerli. Ama T1 için şöyle bir durum var. Sinerjinin ötesinde oyun kurgusu ve sinerjiyi ayrı ayrı değerlendirecek olursak sinerjisini hiç kaybetmeyip oyun kurgusunu değiştirmesi gerekiyordu mesela T1'ın. Böyle bir durum var. Böyle bir artısı var Movistar Coin'in bu konularda. Aynı şeyi FlyQuest için de söyleyebiliriz. İşte BBP Inspired ve bot lane'in ayrı ayrı zaten oturmuş olmalarından dolayı. Bir tek mesela bu konularda Inivaz Legend yeni kuruldu sonuçta. Bu sezon, bu yıl kuruldu. Ama ona rağmen onlar da çok hızlı gelişim gösterdiler. Ama Movistar Coin'in, yani benim Movistar Coin'den beklentim rekabetçi olup kazanamamaları yönünde. Yani 2 seri üst üste kaybedebilirler. Kimle oynayacaklar tabii şu an için belli değil. Ama BLG ile eşleşme ihtimalleri var. Böyle bir durum var yani gerçekten. Hemen erkenden. Biraz şanssız olur o noktada tabii ki ama bu ihtimal var. Ben o yüzden yani MCOI ile alakalı beğeniyorum MCOI'nin oynadığı oyunu ama çok beklentim yok bu turnuvada MCOI'den. Ivan LCK ikincisi olarak geliyor. Road to MSI'da Hanwha Life'ı yenerek geldiler. Önce KT Roster sonra Hanwha Life'ı yenerek geldiler buraya. Özellikle Hanwha Life serisinde çok iyi gözüktüler. KT Roster serisi hiç iyi başlamamıştı onlar adına. Biraz sallantılı gözüküyorlardı. Hatta zaten 1-0'da geri düştüler. Ve işler de çok iyi gitmiyormuş gibiydi. Çünkü BDD'yi kontrol altında tutamıyorlardı. Ama başka bir şey yaptılar. Ama BDD'yi salalım, kalanları kontrol altında tutalım dediler. BDD ne yaparsa yapsın tek başına kazanamaz dediler. Kazanamadı zaten adam. Yani yırtındı ama kazanamadı. Özellikle Road to MSI'da bireysel performans çok artmış olan bir Doran vardı. Ki T1 taraftarının ben artık Doran'a ısındığını düşünüyorum. Orada yaşananlardan sonra. Harika bir Road to MSI oynadı. Özellikle Hanwha Life serisinde. Ki iki seride de çok ekstrem şeyler yapmıştı. Yani Katie Rose sesinde kayacıları öldü ve sonrasında gitti milleti kesti falan. Ondan sonra fightlar taşıdı. Maç taşıdı falan. Acayip şeyler yaptı. Şimdi T1'la alakalı şunu söylemek lazım. T1'ın şu anda en kötü performans gösteren oyuncusu Faker. Şimdi bu bir soru işareti takımla alakalı. Ama bence pozitif bir durum bu. Neden pozitif bir durum? Çünkü takımın açık ara, yani dünyanın en deneyimli oyuncusu Faker. Bütün League of Legends aleminin. Ve bu işler konusunda yani işler sıkışınca önemli noktalarda performansı yükseltme konusunda hani marka isim zaten Faker. Hani bunu yapacağına güvenirsin. En güveneceğin adamdır bu konuda. O yüzden diğerlerinin formda gelip Faker'ın formsuz geliyor olması o kadar da endişe verici değil T1'ında. Aksine hatta pozitif bir yön. Diğerlerinin formda geliyor olması. Umeshi ve Keria sonunda hatırladı.
Yani biz çok iyi bir ikiliyiz. Laning olarak özellikle laning'de ne kadar iyi olduklarını hatırladılar ve T1 da hatırladı. Ya bizde böyle bir bot lane var. Her maç bot lane oynayalım. Yenmeye oynayalım. Onları da düzenli olarak o taraflarda kullanalım. Çok güzel ve bunu yaptıktan sonra zaten Road to MSI'den çıkmayı başarırlar. Yoksa çok da iyi bir normal sezon oynamamıştı T1. Performansı çok dalgalıydı takımın. Ve bu dalgalılığın ana sebeplerinden bir tanesi oyun kurgusunun tam oturmamış olması. Yani sezon içerisinde Doran'ı carry yapmaya çalıştılar. Onur bütün ilgiyi Doran'a verdi. Bot lane weak side oldu. Bir sürü bir şeyler denediler yani. Bir bu. İki Faker'ın formsuzluğuydu. Şimdi Faker'ın formsuzluğu devam ediyor. Ve uzun süredir bir formsuzluk var. Bu kadar uzun süreli formsuzluklar hayır alamet değil. Bayağıdır bütün bahar mevsimi boyunca diyeyim yani. Yaklaşık 10 haftadır. Yani 2,5 aydır Faker formsuz. Şimdi bu kadar uzun sürdüğü için Faker'ın acaba yani seviyesi buraya mı düştü acaba diye de düşündürüyor. Ama Faker böyle oynarken bile kazanabilir abi team. Çünkü öyle bir yeteneğe sahipler. Geriye ve Gumayşı'dan bunu sağlayabiliyorlar. Onur şu anda bence dünyadaki en iyi AD dövüşçü ormancısı. Her ne kadar tanklarla falan aksadığı noktalar olsa da AD dövüşçü konusunda bence dünyada bir numara. En iyi işi o yapıyor. Gerçekten o şampiyonlarla kerileyecek gibi oynuyor. Ve yapıyor da bunu. Şimdi böyle bir malzeme var elinde T1'ın. İyi weak side oynuyor ama yeri gelince sorumluluk da alan bir Doran'ları var ve hamle yapmaktan korkmuyor. Ama Doran'ın uluslararası turnuva performansı soru işaretiydi şu ana kadar. Burada nasıl oynayacağını merak ediyoruz Doran'ın. Yani bunun altından kalkabilecek mi Doran? Çünkü genelde LCK'de özellikle LCK'deki eleme turlarında çok iyi şeyler göstermesine rağmen uluslararası turnuvalarda biraz soru işaretiydi. Eğer ki Faker da aynı formsuyla devam eder ve Doran uluslararası turnuvalardaki problemlerini yaşarsa T1'ı çok ciddi sıkıntılı olur. Çünkü burada acımazlar abi. Burada Keria, Gumayushi ve Onur üçlüsü seni bir yere kadar götürebilir. Tıkanırsın. Dördüncünün gelmesi lazım. Yani ya Doran'ın LCK playofflarındaki gibi oynaması lazım. Ya da Faker'ın Faker gibi oynaması lazım. Bir tanesi lazım onlara. Yetmiyor çünkü diğer türlü. Bakalım hangisi gelecek ya da hiçbiri gelemeyecek mi? Ama ben Gumayushi, Keria ve Onur üçlüsünden zerre şüphe etmiyorum. Onlar bence çok iyi turnuva oynayacaklar. Diğer ikili ne yapacağını çok merak ediyorum. Son takımımız LCK birincisi Genji. Onlar King Canyon, Chovy Ruler, Duro ile geliyorlar. Önce Duro'dan başlayalım. Eğer ki LCK'yi düzenli takip etmediyseniz veya önceki uluslararası turnuvalar, sadece uluslararası turnuvaları izliyorsanız Duro'yu tanımıyorsunuzdur muhtemelen. Duro sezonun başında Live Sandbox'tan geldi. Pardon, BNK Fearx'ten geldi. Takımın adı işte. BNK Fearx'ten geldi. Neden geldi Duro? Çünkü Genji'nin maaş limitini aşacaktı. Lehent'i tutsalar. Maaş limiti, Ruler'ın geldiği bir senaryo. Pace ve Ruler yer değişince mecburen maaş limitini aşmamak için Duro'ya gittiler. Ve Duro gerçekten zayıf bir destekti. Yani en azından buralar için zayıf bir destekti. Fakat hem kış mevsiminde ki kış mevsiminde daha tam henüz oturmamıştı ama hem kış mevsiminde hem bahar mevsiminde ciddi bir gelişim gösterdi. Ve buralarda yük olmayacak hatta hafif de olsa artı yazabilecek bir konuma geldi. Ve bu Genji için yeterli. Çünkü zaten diğer 4 oyuncunun hepsi kendi rollerinde dünyanın en iyi 3-4 oyuncusundan biri. Dönem dönem 1 oluyorlar, 2 oluyorlar, 3 oluyorlar. Fark etmez. Böyle adamlar var elinde Genji'nin. Duro'nun yanındaki Ruler bence çok iyi bir sezon geçirmedi. Bir, laning'de eski baskınlığını görmedik. Yer yer tabii yaptı bunu ama onun eski Ruler laning'ini görmedik. İki, bazı maçlarda çok abuk subuk hatalar yaptı Ruler. Yani kendi başına yakalanmalar, pozisyon hataları falan bunları yaptı. Her maç değil. Tabii ki Ruler'ın seviyesinde bir oyuncu için bunlar yani 3 maç bile olsa dikkat çekici oluyor. Onun istikrar seviyesini düşününce. Ama sonuçta oldu bunlar. Bunları yaşıyor. Fakat Genji'nin ya öyle bir harita üst üçlüsü var ki Chovy, Canyon ve Keen'le beraber. Abi durdurulamaz bir güç var orada ya. Şimdi elinde her şeyi oynayabilen bir üst üçlü var. Her şeyi oynuyorlar. Aklınıza gelebilecek bütün şampiyonlar var bu üçünde. Her türlü oyun stili de var. Weak side, strong side, full karşıya invade, full lane baskısı, sürekli roam atan bir mid lane. Şimdi mesela Chovy'nin geçmişte en çok eleştirilen yönü neydi? Haritaya etkisinin kısıtlı olması değil mi? Koridordan çıkmıyor diye. Road to MSI'ni izleyin Chovy'nin. Son 2 maç Hanwha Life'a karşı 2-1 geriden 2-0 geriye düşmüşlerdi zaten.
TF'le ve Zoe ile neler yaptığına bakın ki ikisi de meta dışı şampiyonlar. Öyle bir üçlüye sahip şu anda Genji. Kenya'nın yeri geliyor gidip Kha'Zix alıyor abi Zinzao'ları durdurmak için. Şimdi bunu kaç takım yapacak ki? King kimseye yenilmiyor. Strong side veriyorsun takır takır oynuyor. Dünyanın en iyi güçlü taraflarından biri. Weak side'a gönderiyorsun adam eşit. Hatta öne falan geçiyor. Böyle bir güçle mücadele etmek çok zor zaten. Genji'den başka yenebilecek bir takım yok bu turnuvada. Bunu net söylüyorum. Genji'yi yenebilecek tek takım Genji. Çünkü kaybettikleri bütün maçları, bu arada kaybettikleri derken sezon boyunca maç kaybetmedi Genji. Daha doğrusu seri kaybetmedi. Oyun kaybetti sadece serilerin içerisinde. Ama kaybettiği bütün oyunları böyle kaybettiler. Ya çok kötü draft yaptılar. Ki bazen oluyor. Genji gerçekten bazen çok kötü draftlar yapıyor. Şundan dolayı oluyor bu bence de. Zaten her şeyle yeniyoruz abi. Biraz da ekstra bir şeyler denemiş olalım diye. Hiç gerek yok. Bazen ama kötü draftlar yapıyor Genji. Bazen de kendi güçlü yani kendi iyi yaptıkları şeyleri o kadar o kadar unutuyorlar ki diyeyim. O kadar alışmışlar ki kazanmaya unutuyorlar bazı şeyleri. Biz zaten bunu yaparsak her türlü kazanacağız modu da var yani bence biraz Genji'de. Bu arada hani bu söylediklerim çok fazla sık olan şeyler değil. Dediğim gibi yani 18-0 bitirdiler normal sezonu. Road to mesela bir seri oynadılar onu da kazandılar. Sadece aralarda verdikleri oyunlardan bahsediyorum. Bu haritanın üst üçlüsü de yenilmeniz gerçekten çok zor. Bu üst üçlünün bir şekilde kendini trollemesi lazım. Çok olası mı? Bilmiyorum. Yani bilmiyorum olur mu olur. Ama olmayabilir. Olmaması daha yüksek ihtimal. Sonuçta bütün mevsim oynadılar. Böyle geldiler. Yani son şampiyonlar. Bir de hani şeye de savunmada da geliyorlar. Yani kupayı savunmaya da geliyorlar aynı zamanda. Son şampiyon Apolleti ile de geliyorlar. Çok güçlüler. Yani akıl almaz derecede güçlüler. Oyun mesela Genji ile alakalı şöyle bir durum var. Genji'yi yenmek istiyorsanız oyunu çok hızlandırmanız lazım rakibi olarak. Çünkü oyun eşit gittiğinde geridesiniz abi Genji'ye karşı. Çünkü oyun eşit gitmiyor. Chovy gidiyor 30 CS diff atıyor. King gidiyor weak side'de öne geçiyor. Canyon Petting'den öne geçiyor. Ruler kasıyor falan. Oyun eşit gitmemeli abi. Çünkü eşit gidemezsiniz Genji ile. Genji ile eşit durumdayız diye bir şey yok. Genji'den önde olmanız lazım. Onu yapabilmek için de oyunun temposunu çok yükseltmeniz gerekiyor. Bence turnuvada onlara bir tane ters gelebilecek takım var. Yapabilirse onu Anyone's Legend yapabilir. Yani bu tempo yükseltme işini yapabilir. Yapabilirse diyorum çünkü her maç yapılabilen bir şey değil. Hanwha Life denedi işte yapamadı bir seri boyunca. Yani bunu bir seri boyunca yapmak da çok zor bir şey. Hepsi Best of Five turnuvanın. Yapabilirse bence Anyone's Legend yapabilir. Ama onun dışında bence Genji'nin tek yenilme koşulu Genji'nin kendini trollemesi. Diyelim ve MSI ana grup aşaması ön değerlendirmemizin sonuna gelelim. Eşleşmeler henüz belli değil. Play-in takımları belli olduktan sonra eşleşmeler gelecek. Daha sonrasında eşleşmeleri de tekrardan konuşuruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Burada benimle bulunduğunuz için. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.